Sevgili dostlar, bugün şöyle harika bir gece sofra yemeğinde yememiz için. Sevgili dostlar, bugün harika bir börek veya pide, adını siz koyun. Siz neye yakıştırıyorsanız adı odur. Bana göre börek, size göre pide olabilir. Şimdi 5 bardak un koyacağım. Neden 5 bardak? Çünkü 5 tane pide yapacağım. Ha, Aslında 6 tane koyayım çünkü biz 6 kişiyiz. tamam. Adam başı birer tane pide de bizi ne yapar? Doyurur. Kaç oldu kız? 3 oldu. Valla şeytanlık yapmadım bu sefer ama Allah da şey diyor. 4, Kişi başına. 5, 6 tane yeterli dostlar. Şimdi bakın. Bu tam bir bardak. Yani 200 gramlık bardaklarla tam bir bardak. Şimdi bunu alıyorum. Şimdi bunun da ortasını şöyle açıyorum. Harika bir hamur yoğuracağız Allah izin verirse. Sevgili dostlar, benim kızcağızım internette gördüğü bir şeyi uygulamaya çalışmış ama maalesef olmadı işte. Her internette gördüğümüz doğru değilmiş. Yani şöyle beyazıyla sarısını ayırmak için Savaşıyoruz. Adam dedem usulü ölmüş de işte uğraşıyor. Ne diyeyim? Ne yapalım ya, internette gördüm, dedim ki biz de yapalım. Şimdi Aha, attım fırlattım. bunun ortasına dostlar şöyle bir bardak, bu yarım kilo yoğurt koydum. Dostlar sormayın, yoğurdum ev yoğurdu. Şöyle bakın, şöyle biraz da genişletelim havuzumuzu. Genişletirsek daha bir. Annem Amerika'dan davet aldı. Sus Galip. Teşekkür ediyorum ona. Her kimse Allah razı olsun. Şimdi Rina. böyle bir kaşık, yani bir paket mayamız var. Şöyle bir tatlı kaşığı şekerimiz var. 2 tatlı kaşığı tuzumuz var. Ve şöyle azıcık da içine dökeceğimiz susamımız var. Azıcık da çörek ot atacağım dostlar hamuruna. Ben bulamadım. Bulabiliyorsan buyur. Şöyle birazcık da ılık su koyuyorum dostlar. Ve yoğurmaya başlıyorum. Yoğrulunca. Evet, yoğurduğumuzda görüşürüz. Baya oldu. İyice biraz daha yoğuracağım. Ondan sonra bir kaba koyup ağzına Ortalama kaç dakika anne? Ortalama kardıktan sonra 10 dakika yoğuruyorum. Bu haldeyken 10 dakika yoğuracaksın. Evet, iyice özleşmesi lazım hamurun. Tamam. Amacına ulaşması için. Tamam. Sevgili dostlar, şöyle kabımıza birazcık yağ damlatıyorum ki hamurumuz kabımıza yapışmasın. Çünkü biraz yapışkan bir hamurumuz olacak. Şey değil. Böyle sert bir hamur değil. Bakın. Yani böyle. Elimize çok yapışmayan ama yumuşak bir hamurumuz oldu. Şimdi şöyle üzerinde şöyle birazcık yağlayabileceğim. Elimi yıkayınca geliyorum. Bakın şöyle güzelce hava almasın diye iyice kapatıyorum dostlar. Bunun püf noktalarından bir tanesi de bu. Arkadaşıma da teşekkür ediyorum dostlar. Bana bakın nasıl güzel şey yapmış. Hamur örtüsü. Şimdi patatesimizi de biraz doğradım. Tenceremizi aldım. Üzerine basacak kadar da su koyarak haşlayacağım. 5 dakika haşlandığında çabucak pişiyor bu. Yani bütün haşlamaktan daha kolay oluyor. Haşlanınca görüşürüz. Evet, şimdi ocağımızın hamurumuz coşmuş. Streçini patlatmış ve böyle her yerlere akmış.
Evet, maalesef gerçekten akmış. Bakın böyle havasını aldıktan sonra şöyle tezgahımızın üstüne azıcık unlayıp, bakın şöyle birazcık un alacağım ve şöyle, şu hamurun güzelliğine bak ya Rabbi. Ben hamuru gördüm mü gözüm açılıyor dostlar. Bana kim ne derse desin, ben gerisini anlamam. Şimdi de güzelce parçalara ayıracağım. 6 parçaya ayıracağım dostlar. Ne yapalım, yoksa bulamadıysak bulamadık. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 6. Şimdi şöyle güzelce bezeleyeceğim ve üstünü örteceğim ki dostlar, ben içini hazırlayana kadar güzel güzel hamur mayasına geri gelsin. Elinde mayalanıyor baksana. Evet, zaten elimde mayalanıyor. Kızım doğru söylüyor. Şöyle yapacağım. Dostlar, aletim elimde. Patateslerimizi güzelce haşladık. Şimdi ezme zamanı. Şöyle güzelce ezeceğim Allah izin verirse. Böylece börek veya ki de pidemizin adını siz koyun demiştik. İçini hazırlıyorum şimdi de. Dostlar, şöyle bir demet maydanoz olabildiğince ince kıyıyorum. Baharatını da siz kendi ailenize göre atın lütfen. Yani bu çok şey değil. Mesela biz baharatı fazla kullanmıyoruz diye herkes kullanmayacak değil. Herkes istediği baharatı istediği gibi kullanabilir. Sonra şöyle, bu iyi çok gitti. Pul biber. Şöyle birazcık tuz. Şöyle birazcık gezdirerek, dostlar biberimiz çok acı. Biz acıyı seviyoruz ama midelerimize maalesef karabiber ve diğer baharatlar çok dokunuyor. Ve şimdi güzelce şeyini de koyduk. Şöyle yağsını bolca. Bir de zeytinyağı 100 gram kadar, 100-150 gram dostlar, ben ölçmüyorum. Hakkınızı helal edin. Herkes kafasına göre veya isteğine göre diyelim. Peynir isteyen koyar, isteyen koymaz ama ben peynirli çok seviyorum. Şimdi bir de kaşık alıp karıştırdım. Şimdi şöyle güzelce karıştıralım. Bakın. Gerçekten çok güzel bir içimiz oldu. Pide içimiz. İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz değil mi anne? Tabii ki de illa kaşar kullanmak zorunda değiller. Hatta hiç peynir kullanmak zorunda da değiller. Sade de olur. Sade peynirle de olur ama bak böyle de bir ayrı güzel oluyor işte. Çok güzel, bugün pideler yapacağız. Misafirimize yapacağız. Kendimize yapacağız. Çocuklarımıza yapacağız. Bakın dostlar, hamurumuzu böyle bezeleyerek buraya koydum. Şimdi bunları şöyle güzel güzel açma zamanı. Ne yapacağız? Tezgahın üstüne şuradan şöyle birazcık yağ gezdireceğiz ki yapışıp yapışıp durmasın. Çünkü hamurumuz biraz yapışmaya hazır bir hamur. Şöyle yapalım. Bak, hiç şeye gerek yok. Oklavaya, şuna buna gerek yok. Bakın dostlar, bu kadar yeterli. Şimdi bunların içine ne yapacağız? Yaptığımız işlerimizi koyacağız ama benim kızım hemen kaşığımı aldı ve uzaklaştı. Çünkü Geliyorum. çok seviyor bu.
Ama ben ne yapayım, ben düzen takıntım var benim biraz. Şu şekilde koyuyorum. Hepsine bölüştüreceğim eşit olarak. Ona göre de devam edeceğiz dostlar. Benim torunum bunu çok seviyor. Halil'im çok seviyor. Şimdi şu az oldu. Az olanlara biraz daha paylaştıralım ki dostlar. Hepsi eşit olsunlar, değil mi? Fırınımız da çalışıyor. TikTok TikTok. Bakalım. Ben yerim. Şu kadarı da artsın. Ne yapalım şimdi? Koyacak yerimiz kalmadı. Şöyle dursun. Şimdi dostlar bunun üzerine harcını hazırlayacağım. Böyle dursun bunlar. Bir tane yumurta, yemek kaşığıyla bir kaşık yoğurt, ve şöyle ortalama 2 yemek kaşığı da sıvı yağ. İşte bu kadar. Şimdi dostlar bunu güzel bir çırpacağım. Bakın dostlar şöyle sürüyorum elimle. Ve şu şekilde ellerimi bakın bu şekilde yapıyorum. Şu şekilde başlıyorum. Ve sonra da şöyle kaldırıyorum ve uzatabildiğim kadar uzatıyorum. Sığar bir tepsiye de. Çok sığmaz. Evet, doğru fırına. Tamam, yeter. Dostlar şöyle yağlarsak hamurumuz yapışmayacaktır. Bakın şöyle elime alıyorum. Şöyle sürüyorum. Şöyle sürdükten sonra şöyle mümkün olduğu kadar biraz açıyorum. Elimle. Sonra da böyle bastırarak inceltiyorum ve gayet güzel bir pide oluyor. Bakın. Gerçekten çocuklarımızın seveceği çok güzel pideler oluyor. Sonra da üzerine şöyle biraz daha bundan sürüyorum harcından. Üzerine de şöyle güzelce susamlarını ekledik mi of. Kabaracak ve gerçekten harika bir pidemiz olacak.
Bakın dostlar, çok güzel pişti. Altı da üstü de nar gibi kızardı. Sıcak. Anam bacım, elim yanıyor, elim. Vaham ne bela kuvveti. Dostlar, çok sıcak. O zaman bekleyelim biraz. Şükür. Tamam bekleyelim. Allah Allah. Nar gibi kızardılar. Hı. Tamam, böyle tepside kalsın, soğusun. Oo. Bakın dostlar, çok güzel ve harika pişmişler pidelerimiz. Gördünüz mü? Çok güzel. Şöyle birini açalım. Ama bu çok sıcak. Şunu açalım dostlar. İstiyorsan kes anne, dilimle. Dilimleyeyim mi? Tamam, Neyse, hadi kestim. elimden açtım dostlar. Bakın çok güzel. Böyle harika olmuş. Bir de sıcaktan açalım bakalım. Bakın sıcacık, dumanı üstünde ve gerçekten harika. Anne parçalama ya. Ay, Yeriz. evet, çok güzel olmuş dostlar. Evimizde de fırına gitmeden harika pideler ne yapabiliyoruz? Yapabiliyoruz. Bu da Pideler. peynirli dostlar. Bakın, peynirliyi de size açayım. Erimiştir, onun peyniri görünmez. Çünkü eriyen bir peynirdi. Evet. Bakın. Eridi, tulumdu. Hı hı. Çok güzel peynirli de yaptık bir tane. Benim torunum böyle şeyi sevdiği için ben şeyi tercih ettim. Evet anne, mesajımızı ver. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun inşallah.